Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yuvarlak çantamızın part 2 videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız bir diğer videomuzda yuvarlaklarımızı yapmıştık. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bu şekilde yuvarlaklarımızı tamamladık. Şimdi gelelim yan kısımlarını, çantamızın yan hattını, yani taban kısmını yapmaya. Hemen zincir çekerek başlıyorum. Hatırlarsanız ne yapıyordum? Şöyle tutuyordum. Bir tane çekiyordum, bırakmıyordum. Bir tane daha çekiyordum ve sıkıştırıyordum. Bu benim birinci zincirim olmuş oluyordu. Şimdi geldik. Kaç zincir çekeceğiz? 18 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir. Şimdi bir de ne yapıyorduk? Yükseklik için çekiyorduk. 1, 2, 3 tane de yüksekliğim için çekiyorum. Şimdi ne yapacaktım? Dördüncüye başlayacağım. Bir tane artıyorum. Direkt trabzanla başlıyoruz bu örnekte. Üçlü trabzana devam ediyoruz. Şu 3 zinciri ellemiyorum. Dördüncünün, hatırlarsanız daha önceki videolarımda da göstermiştim. Şöyle göstereyim. Şu arkada zincirlerin tam ortasında bir kısım var. Buraya giriyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde 3 seferde çıktım. Döndüm. Şimdi hep bu arkadan batmak ne sağlıyordu bize? Alt tabanımızın düzgün olmasını sağlıyordu. Bakın tekrar göstereyim şöyle. Arkasındayız zincirin. Bakın zincirin önü burası. Biz arkasındayız. Şu arkada bir üçlünün ortası bu. Girdim buraya. Tabi bu birazcık daha meşakkatli olabilir. Ama çok daha tabanınızın, başlangıcın düzgün olmasını sağlıyor. Biraz sonra göstereceğim. Devam ediyorum. Yine orta. Girdim. Yine 3 seferde çekeceğim. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. Atlamayın burada. Sakın zincir atlamayın. Tabanın, şimdi bu çantanın aslında tabanı, ama şu ağız kısımları tam görünen kısma denk geliyor. O yüzden bu uğraşa değer. Aslında üstüne bir ağız kısmına bir dolaşma tekniğimiz var. Göstereceğim onu da. Üzerine onunla gideceğiz ama bu şekilde başlamaya alışmanızı tavsiye ederim sonrası için. Ben şöyle bir göstereyim size. Kastettiğim şey ne? Şu alt kısımdaki, şurayı görüyor musunuz? Şu VV olan görüntü. Bu görüntüyü elde edebilmemizin tek yolu bu şekilde arkadan gitmek. Değilse nasıl olacak? Şimdi ben size değilse nasıl olacağı göstereyim. Şu farkı göstermek için bunu diğer türlü başladım. Bakın. Görüyor musunuz? Bir bunun ağzına bakın. Bir de bunun ağzına bakın. Ben nasıl olsa bunun ağzını toplayacağım. Dediğim gibi üzerine bir ağız çalışması yapacağım için gözükmeyecek. Şu farkı size göstermek için diğerinde düz gittim. Bir de buna bakın. Aradaki farkı anlayabiliyorsunuzdur. Bu hem bir hat oluşturmuyor. Sadece burada bakın bir dolanan bir ipmiş gibi kalmış. Ama burada normal altı ilmek kaydırma gibi dümdüz bir hat var. Ben şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Üst sıraya nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldik şimdi. Görüyorsunuz şöyle ağzın ne kadar muntazam olmuş oldu bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada yüzler
hep trabzan. Bakın burası önemli. Bazen yanlışlıkla azaltıp arttırma yapabiliyorsunuz. Hep söylüyorum, şu zinciri çektik ya, hemen dibi. Şu ilk delikten hemen giriyoruz. Tepelere, hep tepelere, trabzanların tepelerine sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne örgüyü aslında tekrardan yüzüne getirmemi sağlıyor. Yani ne demek bu? Çünkü eğer ki ben trabzanı yaparsam burada ters trabzan önden gözükecek. Bunu istemiyorum. O yüzden bu tarz gitgelli durumlarda bunu tavsiye ederim size. Arkasını sık iğne ile dönerseniz önde hep o düzgün trabzan görüntüsünü elde edebilirsiniz. Yani trabzanla yüzleri öreceğiz. Sık iğne ile arkadan dolaşmış olacağız. Hemen örüp geliyorum. Geldim sıra sonuna. Şimdi bu sefer bir değil 3 zincir çekiyorum dönebilmek için. Burada aslında çektiğiniz zincir sizin elinizin trabzan yüksekliğine göre değişiyor. Şimdi kastettiğim olay şuydu. Birkaç tane ördüğümde şimdi anlayacaksınız. 1, 2, yine 3 seferde çekiyorum. Bakın ilk hemen birinciden başlıyorum. Şimdi kastettiğim görüntü şu. Bakın ters görüntüsü olmuyor. Yani bu trabzanda yüz, çünkü bizim yüzümüz burası. Hemen üstüne de yine bir yüz görüntüsü. Yani şuradaki sık iğnenin ters olması bir şey bize göstermiyor. Hemen büyüğünden göstereyim. Şöyle kastettiğimiz bu. Hep yüzü, hep yüz görüntüsü olmuş oluyor bu şekilde. O yüzden trabzanlarınızı yüzden arkaları hep ne yapacaksınız? Sık iğne ile döneceksiniz. Burada şunu dikkat edin. Eğer gerçekten hani birazcık örgüyle haşır neşir olanlar herhangi bir atlama vesaire yapmıyor. Ama ola ki çok örgü örmüyorsanız, yeni başladıysanız tavsiyem şu. İleride kağıt ip bu, sökmek çok zor. Gerçekten hani örmesi kadar sökmesi de zor. O yüzden ara ara saymanızı, kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü farkında olmadan arttırma ya da azaltma yapabiliyorsunuz. Bu sırayı artık devam ettirmeyeceğim. Böyle ileri geri ileri geri tam kaç tane yapıyoruz onu söyleyeceğim şimdi. Şu trabzanla sık iğnenin toplamını bir tane olarak kabul ediyoruz. Yani şöyle göstereyim. Şu büyüğün üzerinden göstereyim. Yani şunu bir tane olarak kabul ediyorum. Bundan 32 tane. Yani 32 tane yüzde trabzan yapmış olacaksınız. 32 tane yapıyorsunuz. Bu verdiğim örnekle birebir ölçü. Artık gerisini halledersiniz diye düşünüyorum. Video uzamasın çünkü daha astarlama var, birleştirme var. Yani çok işimiz var. O yüzden ben bunu 32 sıra öreceğim ve daha sonra hemen astarlamaya geçiyoruz. Evet, geldik şimdi astarlama kısmına. Görüyorsunuz ördüğümüz dairemiz tam bir supla büyüklüğünde. Bu hazır satılan tahta suplalardan tam 33 santim klasik. Çantamızda tam bu büyüklükte olacak demiştim. Şimdi sizin elinizde tabii ki de böyle bir şey olmayabilir. Ben çizmesi rahat olsun diye bunu kullanıyorum. Ama isterseniz kendi örgünüzü de kalıp olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ayarlıyorum. Çok fazla kenarlarından boşluk bırakmayacağım. Yani ne kadar diyeyim? Şöyle yarımşar santimlik bir boşluk olsa yeter. Kumaşımız Amerikan bezi. 2 kat kullanıyorum ben bu çantaları astarlarken. Neden? Hem bu kumaş biliyorsunuz Amerikan bezi ince bir kumaş. Bu sayede hem astar daha tok, daha güzel oluyor. Hem de aynı zamanda yuvarlak çalışmak biliyorsunuz zor normal dikdörtgenlere göre.
Bu sayede çok kolay bir daire astar çalışması yapmış oluyoruz. Son olarak söyleyeceğim Amerikan bezi ile ilgili detay ise tekrar hatırlatıyorum. Daha önce de hatırlatmıştım. Amerikan bezini kesmeden önce mutlaka ütüleyin. Çünkü ütünün buharıyla kumaş kesiyor. Ama pardon, çekiyor. Yani siz önce bunları çantanızın bedenine göre hazırlarsanız, dikerseniz ve sonra ütülerseniz göreceksiniz ki astarınız küçülmüş olacak. Bu problemi yaşamamak için astarı öncesinde mutlaka ütülemelisiniz diyorum. Ben kumaşı yıkamıyorum. Çünkü kağıt tip çantalar zaten yıkanmıyor. O yüzden gerek görmüyorum. Ama eğer ki siz bu astarlamayı yıkanabilir bir çanta içinde kullanacaksanız, ben yıkarım bunu diyorsanız, o zaman astarlarınızı da mutlaka öncesinde yıkamanız gerekiyor. Çekmeyi önlemek için. Şimdi ayarladım. Görüyorsunuz kumaşım şurası tek kat. Şuradan başlıyor çift kat olması. Yarım santim, yarım santim, yarım santim. İsraf da yapmamıza gerek yok. Şöyle çiziyorum. Çizdim. Bu şekilde çizimlerimizi yaptık. Şimdi bunu keseceğim. Önce bir ilkini keselim. Videoyu gereksiz uzatmayalım. Ben hemen yuvarlaklarımı kesip geliyorum. Geldik şimdi dikdörtgen parçaya. Bunda da aynı şekilde 2 katla katladım. Şöyle ölçek olarak üzerine yatırdım. Yine yarım santim şöyle şu ağız kısmından bir pay veriyorum. Bir tarafı 0'a 0 dayıyorum. Diğer tarafına dikiş payı vereceğim. Şöyle görülüyor mu? Bir hattını şöyle kabaca çiziyorum. Sonra cetvelle düzgün bir şekilde çizeceğim. Çünkü örgünün kenarları tırtıklı. Kaldırdım bunu. Şimdi cetvelimle çizebilirim. Aynısını. Bu kadar yetiyor. Bir tarafını çekemedim. Diğer aynı şekilde karşı tarafını da işaretledim. Şimdi şöyle normal kurşun kalemle çiziyorum. Kuru boya kalemleriyle çok daha rahat çiziliyor aslında. Benim şu an yanımda bu olduğu için bununla çiziverdim. Evet, yan parçamız için de yine hazırlamış olduk. Aynı şekilde şöyle iki kat astar çalışmak gerçekten tek kat çalışmaktan çok daha kolay. Çünkü çevirdiğiniz anda hemen bütün pisliği diyelim, yanındaki ipi, sapı, her şeyi bu sayede içeride kalmış oluyor. Evet, şu şekilde görüyorsunuz. Dikdörtgen parçalarımızı da hazırladık. Şimdi sırada ne kaldı? Şimdi de ceplerimizi kesiyoruz. Şimdi geldik cebe. Cepte benim kriterim cep telefonunun rahat bir şekilde içine girmesi. Şu şekilde bakın, ölçtüğümüzde cep telefonunun şöyle 2 cep telefonu gibi çiftliğe çalışıyorum bu büyük çantalarda. Şöyle baktığınızda şu boy benim için yeterli. El olarak da bir tane daha düşünürsek şöyle.
Hemen cetvelimizle çizelim. Yalnız bir hata yaptım. Nedir derseniz eğer, kumaşı ikiye katlamadım. Şu çizdiğim yerden katlayayım ki şöyle kameranın karşısına. Ağırlık aşağı tarafta olduğu için şöyle koyduğumda evet yeterli. Bu şekilde cebimi de hazırladım. Ama şuna dikkat edin, ben şu anda ölçmedim. Ölçeceğim, ona göre keseceğim. Çünkü kumaşta yamukluk var. Mesela ben şu an hissediyorum. Burası daha geniş, burası daha dar. Onu ölçeceğim, işaretleyeceğim. Yani şurada tahmini şöyle bir parça, üçgen fazlalık. Onu düzelteceğim. Ona göre keseceğim. Yine cebimizi de dikime hazırlamış olacağız. Evet, şimdi makine aşamasına geçtik. Çizdiğimiz yerlerin üzerinden şimdi pır etraf dikeceğiz. Sadece çevirmek için küçük bir boşluk bırakacağız. Bu şekilde sonuna kadar gelelim. Evet, bak şurada göstereyim. Şöyle şu kadarlık bir kısmı çevirmek için bıraktık. Şimdi aynısını dikdörtgen parçalar için yapacağız. Yine çizdiğimiz yerden dikip geliyoruz. Evet, dikip geldik. Görüyorsunuz şu kenarını çevirmek için açık bıraktık. Şimdi sıra cepte. Cep aşamasına geldik. Dikip geliyorum. Aynı şekilde evet, şöyle göstereyim. Cebimizde de 2 kat çalıştık biliyorsunuz. Şu son aşamayı çevirmek için bırakıyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz üzere rahat çevirdiğimizde dönmesi için, yani kırılma yapmaması için şöyle küçük küçük biz diğer yerlerini çıtlatmıştık zaten. Şöyle çıtlatmalar yapıyoruz. Bu içeride katlanma olmasını engellemiş oluyor. Evet, çeviriyoruz şimdi. Bakın, açıklık bırakmıştık. Tabii ütüleyeceğiz bunu. Şöyle kenarlarını şu şekilde tam ucundan olacak şekilde döndürüyoruz. Her yerini bu şekilde düzelteceğiz. Açık bıraktığımız kısmı dikmiyoruz. Onu zaten bunu çantaya tutturacağımız için, yani makineyle tutturacağımız için o sırada zaten orası da dikilmiş olacak. Şimdi cebimizi monte edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın, yuvarlağımızın ortasına konumlandırdık. Şöyle 3 tarafını çevireceğiz ve aynı şekilde bakın tam ortasını, dairenin ortasını bulmak için katlıyoruz, bir iz yapıyoruz. Cebin ortasını katlıyoruz, bir iz yapıyoruz. İzi ize getirecek şekilde tam üstüne getiriyoruz. Aynı zamanda buradan bir makine dikişi dağıtacağız. Böylece çift gözlü olmuş olacak. Başlayalım. Çok kenardan yapmaya çalışın. Hem iç hacmi daralmasın hem de kötü bir görüntü oluşmasın. En kenarından.
Şöyle göstereyim bir saniye. Şöyle dibinden çekiyoruz. Şimdi artık astarlarımızı hazırladık. Şu şekilde şöyle göstereyim. Bakın çift kattan hazırlandı. Tam ucun üstüne getirdik. Burada en önemli nokta üst ipimiz astar renginde, alt ipimiz hasır renginde, arkadan görünmemesi için. Şimdi kenardan, sınırından bu etraf bunu dikiyoruz. Başlayabilirsin anne. Elinizle düzeltin bir taraftan. Çok hızlı yapmayın bu kısmı. Bu şekilde sıra sonuna kadar dolaşıp gelelim. Evet, aynı şekilde dikdörtgen parçayı da görüyorsunuz, bu şekilde iğneledik, hazırladık. Şimdi aynı şekilde bunun da dört tarafını dibinden dolaşacağız. Bitireceğiz. Daha sonra artık birleştirme kısmındayız. Astarlarımızı hallettik. Şimdi geliyoruz birleştirmeye. En önemli kısım aslında bu. Burada önemli bir noktamız var. Ne yapacağız? Şuna çok dikkat edin. Bakın bir tane de biliyorsunuz şu şekilde cep çalıştığımız var. Yani cep çalıştığımızı sona bırakıyoruz. Bunu şimdilik kenara çekiyorum. İlk önce boş olanla kenarı birleştirmeye başlayacağım. Şimdi bunu neden söylüyorum? Çünkü bu zaten bir yuvarlak, bomboş. Neresinin alta geldi, neresi üste gelmiş. Bu bunun etrafında ne kadarlık yer kaplamış. Bunun bizim için geldiği yere kadar yapacağız. Yani şöyle göstereyim. Biraz yukarı kaldıralım. Bu şekilde böyle bunu şöyle çevreleyecek. Şimdi bunu o yüzden ilk önce boş kısımla çalışacağız. Boş kısımla birleştireceğiz. Sonra buna göre bütün ayarlamaları yapıp artık şu cepli olan, yani çünkü bunun yönü bir önemli değil mi? Bunun bu şekilde üste gelmesi lazım. Bunu sonra ekleyeceğiz. Şimdi başlayalım. İlk olarak ne yapacağım? Yine de şöyle bir bakıyorum. Diyorum ki neresi ağza gelsin. Şöyle astarın en güzel olduğu, en düzgün olduğu, birleştirme yerimin ağza gelmeyeceği bir şekilde şöyle bakıyorum. Hemen hemen her yeri zaten düzgün. Mesela şöyle şuradan, şöyle şuralardan başlayalım. Bunu aldım. Pardon. Şu şekilde başlayacağım. Bakın hiç herhangi bir şekilde işaretleme yapmayacağım, tutturma yapmayacağım. Bu kısım çünkü bizim için ilk kısım önemli değil. Burada ağız ağza getireceğim ve başlayacağım. Şu şekilde ipimi aldım. Bir tane buradan giriyorum. Artık biraz yakın indirmek istiyorum. Daha net bir şekilde görebilin. Buradan girdik. Bunun tam köşesinden gireceğim. Köşe noktasını buldum. İpimi alttan geçiriyorum ve geldim. Şöyle tam iyi herhalde. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir de buradan giriyorum. Sonra hemen yanından buldum. Artık hizasına neresi gelirse ilmek kaydırdım. Girdim. Şu ipi hiç ellemeyin. Bundan sonra güzelce sıkıştıracağız. İçine gizleyeceğiz. Geldik bir yanındakine. Bakın hizasına neresi denk gelirse. Yalnız şuna dikkat edin. Karşının tek telinden almaya çalışın. Yani ne demek istiyorum burada? Şimdi mesela şöyle, bu bizim komple bir trabzanımızın tamamı ya. Eğer bunun komple bu girerseniz, bu arada şöyle bir sallandı, pardon, kamerayı bir netleyelim. Net mi şu an? Yani ışıkta artık biraz akşama yaklaşıyorum. Videoyu da tamamlamak istiyorum. Sanki şimdi daha iyi. Şimdi şu girdiğimde karşıdan hep şöyle bir tek tel alın.
Eğer kalın alırsanız zaten burada çok ciddi bir kalınlık oluşacak. Bir, ikincisi bu örgüyü, bu trabzanı buradan ayırmış olursunuz. Aradan astar çıkar. O da hoş bir görüntü olmaz. O yüzden buradan ikisine birden giriyorum. Şöyle ikisine birden. Buradan karşısına ne gelirse tek tel tutuyorum ve döndürüyorum. Yine yandakinden girdim. Karşıma bulduğum ilk hizasına. Yani hiç kastırmayın. Saymaya gerek yok. Neresi denk geldiyse. Giriyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Yavaş yavaş döne döne. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Birleştirme kısmı aslında çok önemli bir detay. Çünkü burada bir taraftan birleştiriyoruz, bir taraftan ağız çeviriyoruz. Hepsini aynı anda yapacağız. O yüzden mutlaka bu videoyu eğer örerseniz yapım aşamasında izleyerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde bakın, gördünüz ne kadar düzgün. Buraları farklı şekillerde birleştirenler de var ama ben bu noktada sadeliği ağız kısmında daha çok işlemeyi seviyorum. O yüzden ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi sonuna kadar gelelim, sonra devam edeceğiz. Evet, geldik sıra sonuna artık. Bakın sonuncu en köşeye de battı. Artık şöyle bir birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Bu vakitten sonra sıradaki trabzanın üstüne bakın, ağız kısmındayız artık. Bir ilmek kaydırma, bir zincir çektim. Hemen yanına geçiyorum. Yine bir ilmek kaydırma, bir zincir çekiyorum. Yine bir ilmek kaydırma, bir zincir çekiyorum. İlmek kaydırma, bir zincir. İlmek kaydırma, bir zincir. Şöyle göstereyim. Şu ağzı sıra boyunca, yani çantanın şu ağız kısmından şuraya gelene kadar hemen yapıp geliyorum. Geldik sıra sonuna. Şurası bizim ilk başladığımız, bakın ipin geçtiği ilk başladığımız yer. Buraya da ilmek kaydırmamı yapıyorum. Unutmayın, bir zincir, bir ilmek kaydırma. Hemen bir zincirimi çektim. Artık bu tarafa dönüyorum. Şu ipi de içinde devam ettireceğim. Başlıyorum. Şimdi buradan ilk delikten ilmek kaydırmamı yaptım. Hemen zincirimi çektim. Girdim. İlmek kaydırmamı yaptım. Hemen zincir çektim. İlmek kaydırma, zincir. Unutmayın, her tepeye batıyoruz. Atlama yok bunda. İlmek kaydırma, zincir. Tabi siz istediğiniz yöntemle de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde düz giden bu çantada bir örnek koymayı, bence çok şık oluyor bu. Koymayı uygun buluyorum. Çünkü bir taraftan birleştirip böylece bir taraftan ağzını da yapmış oluyorum. Zincirimi çektim. İlmek kaydırmaları elimle tığı hareket ettirerek yaptığım için kameranın karşısında elimin hareketinden dolayı kamera netliğini kaybedebiliyor bazen. Bir zincir. İpi de arada ne yapmış oldum? Bu şekilde götürdüm, gizlemiş oldum. Bir zincir yeter artık. Arkada kalabilir, oradan keserim onu. Hemen ilmek kaydırma, bir zincir, ilmek kaydırma, bir zincir,
Sıra sonuna gelelim. İşte asıl noktaya geliyoruz artık. Diğer en önemli nokta ikinci parçayı birleştirirken. Geldik en önemli noktaya. Şimdi burada artık her şeyin tamı tamına düzgün bir şekilde olmasını istiyorum. Şimdi şu iki ucu katlıyorum. Şöyle şu çantanın tam orta noktasını buluyorum. Tığımı geçirdim buradan. Şöyle renkli parça, biliyorsunuz kağıt iplerin uçlarında ilk çile halindeyken böyle tek katlı sarı şey olmayan bükümlenmemiş yerler falan oluyor. İnanın onları bile atmıyorum. Çünkü topların içini doldururken kullanabiliyorum. Bu şekilde yer işaretleyici olarak da değerlendiriyorum bu ipleri. Bunu bulduk. Şimdi çeviriyorum. Geliyorum, aynısını bunun için yapacağım. Bakın şurada benim zaten tam orta noktam belliydi. Buradan şöyle işaretle şöyle çıkıyorum ve orta noktama gelip orta noktamı belirliyorum. Aynı şekilde hemen buraya da bir ip bağlıyorum. Hatırlayanlar, izleyenler bilir. Bunu Reels'te vermiştim ama tabii ki de hızlı çekimde. Şöyle artık çevirelim. Şimdi bunu ağız ağıza getiriyoruz ama tabii biraz şöyle içeriden. Çünkü bunun ağzında şu an görüyorsunuz çevirmemiz yok. Ağız çevirmemiz. Şöyle içeriden koyduk. Tam neresi olması gerekiyorsa oradan işaretliyorum. Dedim ya, ilk parçayı kafamıza göre birleştirdik. Rahattı, bomboş parçaydı. Ama artık burada her şeyin tamı tamına birbiriyle eşit olması gerekiyor. Burayı işaretledim. Aynı şekilde şu tarafa geçiyorum. Işık biraz fazla parlıyor sanırım. Tam ağız ağza uç uca getirdim. Aynısını burası içinde yapıyorum. Yine bir parça daha ip keselim. Bunu da buradan hop geçirdim. Bu kısım şimdi önemli. İlk etapta bu 3 iplik benim için yeterli. Çünkü neden? Önce buradan yine burayı bağlayıp ağız kısmını döneceğim. Sonra şu kısmı birleştireceğim ve aşağıya doğru ineceğim. Aşağıya doğru inerken de bu sefer ne yapacağız? Alt noktaları ayarlayacağız. Yine tam tamına uygun olması için. Şimdi buradan indirelim tekrardan. Ve başlayalım. En son hatırlarsanız bu noktada kalmıştım. Şimdi işaretlediğim yerden giriyorum. Ve ipimi artık, pardon, kameranın şeyinden çıkmışım. Şöyle netleyelim. İşaretlediğim yerden çıktım. Görüyorsunuz, tam ipimin olduğu noktadan çıktım. Artık bu ipimi buradan, sizin bu çatal iğneleriniz oluyor ya, yer tutturucu falan. O tarz şeylerde kullanabilirsiniz. Kesmeyeceğim seni. İnat ettim. Bir daha kullanacağım. Çıkarttım bunu buradan. Şöyle. Hemen şu bir tane hemen sıkıştırdım zincirimle. Ne yapıyordum? Bir yana geçtim. Ve ilmek kaydırdım. Bir zincir. Aynı usul. Kaya kaya gidiyorum tekrardan. İlmek kaydırdım. Bir zincir. İlmek kaydırdım. Bir zincir. İlmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi sıra sonuna kadar, yani şu işaretlediğim noktaya kadar örüp geliyorum. Geldik sıra sonuna. Şu işaretleyicimizin olduğu yer. Bunu çıkartabilirim artık. Ama şunu unutmayın. Şu ortadakini çıkartmayın hiçbir zaman için.
O bize daha sonra da lazım olacak her aşamada. Ama şu kenardakini artık alabilirim. En son zincirimi çekmiştim. Şimdi yanındakine ve buradaki tam o kenarımızın köşesine ilmek kaydırma olarak giriyorum. Artık bundan sonra tekrardan her şey aynı. Tamamen ilmek kaydırma yöntemiyle görüyorsunuz. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi şöyle bir tutturmuş oldum 3 tane ile. Bunu burada bir bırakıyorum artık. Şimdi tekrar kameramızı kaldıralım. Netleyelim. Şimdi buradan sonrası önemli kısım. Hatırlarsanız şurada işaretlerimizi bırakmıştık. İlk olarak şu alttaki büyük parçanın orta noktasını, alt ortasını bulmam lazım. Bunun için ne yapıyorum? Şu tam orta noktasını bulurken yaptığımız gibi ağız ağza getiriyorum. Sonra şu yan parçaları da ağız ağza getiriyorum ve oradan itibaren başlıyorum. Şöyle kenarını elimle şu şekilde birleştire geldim. Orta noktayı buldum. Orta noktam burası. Hemen buraya tekrardan işaretimi koyuyorum. Aynısını şu içinde yapacağım. Bu sefer birleştirdim. Yine şurada yerim belli, görüyorsunuz. Şu bizim orta noktamızdı. Burada da aynı yeri ağız ağza denk getirdim. Buradan sonra şöyle elimle, bakın bununla çok güzel bir kılaç da yapabilirsiniz. Daire kılaç da güzel olacak. Evet, geldim yine buranın orta noktasına. Hemen buraya da işaret koyuyorum. Bu şekilde çalışmazsak kayma olabilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sonra geliyorum artık düzeltelim. Şu alt noktayı şimdi birleştiriyorum. Şöyle birbiriyle de bağlayayım. Bunu birleştirdik. Şimdi geliyorum. Şöyle hemen şu şekilde ağız ağza ilmek kaydırma yaparken yaptığım gibi şöyle bir denk getiriyorum. Hemen orta noktasından biraz daha ip keselim. Şöyle bir tur şöyle girelim. Umarım net bir şekilde görülüyordur, anlaşılıyordur. Çünkü yukarıdan çekmek zorunda kalıyorum çantanın tümünü gösterebilmek için. Aynı şeyi burası için de yapacağım. Yine burayı da şöyle ağız ağza denk getiriyorum. Ortam seslerinden dolayı kusura bakmayın. Haliyle evde 2 çocuk, dışarıda insanlar derken olabildiğince sessiz odayı tercih ediyorum ama hemen yine şöyle herhangi bir yerden amacımız bu şekilde kaymadan, çünkü diğer türlü birleştirmeye başlarsınız, bir bakarsınız tam denk gelmemiş. Bu yöntemle hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Her şeyi ayarlamış olduk bu şekilde. Artık ne yapıyoruz? Tekrardan birleştirmeye devam ediyoruz. Aynı yöntem, bakın ilmek kaydırma yöntemimiz. İlmek kaydırma yöntemiyle artık buraya kadar geleceğim.
Buraya geldikten sonra bakın aslında her yeri bitirmiş oluyoruz bu yöntemle. Bir kenarımız kalıyor sadece. Yani dönemediğimiz ağzını, burayı ekstradan gelip ekstradan tamamlayacağım. Siz dilerseniz buradan buraya geçip bunu yapıp şu ilmek kaydırmayı ekstradan yapabilirsiniz. Ama ben artık burayı da pıretraf bitiriyorum. Sadece şurası için ayrıyetten tekrardan şu ağızda yaptığım yöntemi yine burada da yapacağım. Merak etmeyin, beraber yapacağız. Evet, bitirip geldim ilmek kaydırmamı. Şöyle birazcık bu şekilde bıraktım gizlemek için. Şimdi bunu gizlerken şu çıktığımız yerden tekrardan içeriye alacağız. Şöyle göstereyim. Giremedim bir türlü. Bunu ne yapıyorum? Aynı yerden şöyle fazla asıldım. İlmeğin yapısı bozuldu. Onu düzeltmeye çalışıyorum şu anda. Evet. Bu şekilde son ilmek kaydırmamızı da yaptık. İpi içeriye iğne ile beraber nasıl gizlediğimi göstermiştim size. Aynı yöntemle iğne ile iplerimizi gizleyeceğiz. Ne dedik? Sadece şurası kaldı. Aynen burayı da şu ağzımızı yaptığımız, yani bir zincir bir ilmek kaydırma, bir zincir bir ilmek kaydırma yöntemiyle burasını da bitireceğim. Artık çantamızı bu şekilde birleştirme ve ağız kısmını tamamlamış olacağız. Ne kaldı geriye derseniz saplarını takacağız ve çıt çıtı için ne yapıyorduk? Küçük dikme aparatları hazırlayacağız. Onları geçelim. Onları da tamamladıktan sonra şükürler olsun ki çantamız bitmiş olacak. Evet, geldik şimdi şu görmüş olduğunuz küçük zımbalarımızı takmak için kullanacağımız, şöyle göstereyim. Bunları geçireceğimiz küçük yuvarlaklar hazırlıyoruz. Bunları çantaya bu şekilde tutturacağız. Hem de aynı zamanda kenarında kocaman bir görüntü kalmayacak, oluşmayacak. Tam zımbalarımıza uygun şekilde küçük daireler yapıyoruz. Bir sihirli halka yapacağız. Nasıl yapıyorduk? Şöyle çarpıyı doladım. Girdim. Çektim bunu. Ve sıkıştırdım. Şimdi 7 tane sık iğne yapacağım içine. 1 2 3 4 5, yandan sıkalım şöyle. 6 ve 7. Güzelce şimdi bunu sıkıştırıyoruz. Şöyle arkasından daha kolay sıkıştırırsınız çevirip. Evet, gördüğünüz gibi sıkıştırdık tamamen. Geldim şimdi hemen bir üst sıraya çıkacağım. Spiral şekilde yapsam yeterli. Her birinin içine şimdi çift batıyorum. Bir, bitti. 2 bitti. Unutmayın, aynı yere giriyorsunuz. 3 bitti.
4 bitti. Beş bitti. 6 bitti. Ve 7 bitti. Şimdi artık burada ipimizi kesiyoruz. Bakın hepsini hazırladım. Ben aynı anda 2 çanta bitirdiğim için 4 tane bu şekilde yuvarlaklarımı hazırladım. Şimdi ağzını iğne ile toplayacağız. Evet, iğnemi taktım. Şimdi burada sırada bakın şunu görüyorsunuz ya, buna değil. Bir sonrakine şöyle ikisini birden giriyorum. Ve her zamanki gibi şunun ortasından geçiyorum. Şöyle ikisini birden. Evet. Gördüğünüz gibi bir yuvarlağımız olmuş oldu. Şimdi buna artık ne yapacağım? Takacağım mıknatıslı çıt çıtlarımı. Şöyle deliklerinden geçirmeye çalışacağım. Yerini isterseniz şöyle bir tığla genişletebilirsiniz. Şu ipi de şöyle içine getirin. Güzelce bastırdım. Şimdi artık bunu sıkıştırabilirim. Siz bunu daha sert bir penseyle yaparsanız daha iyi olur. Ben yanıma getirmeyi unutmuşum. Şimdi makasımla kapatmaya çalışacağım. Evet, birini sıkıştırdım. Diğerini de sıkıştırdım. Şöyle sonrasında iyice bastırdım. Bu ip de arasında kalmış oldu. Artık bunu kesebilirim. Şöyle göstereyim. Bakın sadece kenarları gözüküyor. Bu da bizim dikmemizi sağlayacak. Normal iple dikeceğim için kağıt ipte fazlalık bırakmadım. Gerek yok. Çünkü zaten normal iple dikeceğim. Bu şekilde diğer aynısından bir tane daha yapıyoruz. Aynısını da takacağım ve çantaya nasıl tutturuyorum onu göstereceğim. Evet, geldik şimdi artık dikme aşamasına. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle ipimi ilk etapta bakın iğneme normal hasır rengi ipliğimi geçirdim. 2 katlı. Şöyle arkadan herhangi bir yere geçiriyorum. Şöyle içinden de geçirdim. Bu ipi buraya sabitliyorum. Sonra şu V'ler var ya, hep V'leri şöyle çiftli çiftli alacağız. Şöyle girdim V'den. Hatırlarsanız işaretlerimizi çıkartmamıştık. Şöyle göstereyim. Biraz kaldıracağım. Şu işaretlerimizin tam altına. Aslında bu taraf için çok gerekli değil. Burada yerimiz belli oluyor markadan dolayı. Ama onun dışında mesela özellikle şuradan göstereyim. Şu taraftan göstereyim. Mesela burası boş ya. Buranın tam ortasını bulmak açısından bu iplerimiz bizim işimize yarıyor. Mesela şöyle göstereyim. Tam bu şekilde buraya yerleştireceğiz. Şu ince bunu tabii böyle tutmak gerçekten dikerken size göstermek çok zor olacak. Çünkü kapanıyor. Bir daha şöyle çevireyim.
Umarım görebiliyorsunuzdur rahat bir şekilde. Şimdi bu şekilde şöyle yine bak şunun yanındakinin dibinden giriyorum. Girdim arkaya. Şöyle sabitledim. Hemen bunu gizli götürmek için nasıl yapacağım bunu? Vallahi ben de bilmiyorum. Nasıl göstereceğim size? Şöyle altlarından gitmeye çalışın. Yani ipin şöyle bir örgünün altından geçirin. Sonra aşağıya girebilirsiniz. Şu şekilde. Hemen bir yandakinden. Yine diğer V'ye geçiyorum. Bu şekilde bir buradan bir arkadan bir buradan bir arkadan döneceğim ama sakın tek kat bırakmayın bunu. Nihayetinde bir makara ipliği olduğu için sağlam olması için bunu ben 2 tur tekrarlıyorum sağlam bir şekilde tutsun diye. Bunu buraya dikeceğiz, karşısına aynı şekilde diğerini dikeceğiz, daha sonra sap aşamasında tekrardan görüşeceğiz. Geldik şimdi sap takımına. Şöyle çıt çıtlarımı göstereyim. Bakın taktık. Ağız ağza getirdik. Şimdi sap takımına geçeceğiz. Sapları takarken ben şuralarından birer tane rivetle tutturuyorum. Bakın şuraya kendim ayarladım. Bir delik açtım. Ortasından. Ve bunu geçiriyorum. Şu şekilde. Şöyle bakıyorum nasıl şöyle elimle şunu asıldığımda nasıl düzgün bir formda duruyor. Ona bir bakıyorum. Sonra eşit aralıklı olacak şekilde sayıyorum. Şurada biliyorsunuz ben kenar çalışmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mesela bu 15 buçuktan riveti geçirmişim ya. Bunu da aynısı olsun diye. Bunu saymadan göz hizamla yani düzgün neresine denk gelecekse o şekilde yapıyorum. Sonra bunu sayarak yapıyorum artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 buçuk şöyle durması gerekiyor bunun da. Hemen şu şekilde şuradan tam şu yaptığım kenarın altından geçiriyorum. Şöyle arkalarını çıt diyor zaten o. İlk zımbala yani tamamen çakmadan önce bir pıt diye tutuyor. Bu şekilde bunu tutturuyorum. Sonra aynısı artık arkada işim daha kolay. Şöyle kontrol de edebilirsiniz. Şu şekilde baktığınızda ortaya gelmiş mi? Yani şunu tam ortalamış mı? Oradan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkayı yapmak daha kolay. Çünkü arkaya geldiğimizde zaten altında bir sapımız olduğu için hali hazırda direkt üstüne gelecek şekilde takacağız. Şimdi bunu da şu şekilde göstereyim. Nasıl delik deliyorum. Önce bir tam nereden delmişim bakalım. Tam deldiğim hizadan şöyle şu şekilde şuradan delmişim. Önce bir kalın iğnemle şöyle bir deldim. Sonra tığımın başıyla burayı birazcık genişletiyorum. Çok geniş olmasına gerek yok. Çünkü zaten rivetimiz geçiyor şu şekilde. Aynısını burası için de yapacağım. Şöyle deldik. Tığımızın başıyla genişlettik. Rivetimizi taktık. Şimdi çantamızı çevirelim. Tam taktığımız yerin
Şöyle zaten belli ediyor kendisini. Üstüne getiriyorum ve rivetimi geçiriyorum. Aynı şekilde burayı da bunları çakmadan istediğiniz şekilde çıkartabilirsiniz. Evet, bakalım şöyle tam üst üste denk geldi. Bu bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Çok rahat yerini belirliyoruz, ayarlıyoruz ve buradan sonra dikme işlemi çok daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Dikmek için neye ihtiyacım var? Şu şekilde kalın bir etamin iğnesine ihtiyacım var. Bir de kendi ipimizden, yani aynı ipten kullanacağız. İpin ucunu ben hiçbir zaman için kesmiyorum ilk etapta. Şu şekilde ipimi geçirdim. Koyduğum yerde bakın nasıl duruyor. Duruş pozisyonu. Şöyle asıldığımda, koluma taktığımda ben bu çantayı nasıl durur? Onu ayarlıyorum. Tam ortadan. Bu şekilde duruyor. Bu şekilde dikiyorum. Ama dikerken şuna dikkat edelim. Bu sapları beze dikmiyoruz. Yani bezle dikilmiş olmayacak. Direkt sadece nereye dikeceğim? Şu görmüş olduğunuz yuvarlak, ya pardon, örgüye dikeceğim. Şimdi herhangi bir yerden şöyle giriyorum. Çok fazla şeye gerek yok. Şu rivetler de tuttuğu için normalde 2 kat falan dikmeniz gerekebiliyor. Ama bunda öyle bir şeye gerek yok. Tekrar söylüyorum, kumaştan almıyorsunuz. Sadece örgüden alıyoruz. Çarpı yapacağım. Kucağıma almayınca bakın şöyle dibinden bir yerden çıkıyorum şöyle. Aynı şekilde burada da ipim vardı. Artık bunu kestim. Şimdi iğneyi buradan çıkartıyorum. Bu sefer bunu da nereden çıkartacağım? Şöyle yine ikisini rahat bir şekilde bağlayabileceğim yakınından bir yerden çıkartıyorum. Geçirelim. Siz isterseniz yine 2 kat çarpı çalışabilirsiniz. Şimdi bu iki ipi birbirine güzelce düğümlüyorum. Umarım net bir şekilde anlaşılabilmiştir. Artık ne yapacağım? Bu iplerimi şimdi güzelce bağladım burada. Bunları gizlemem lazım. Şöyle alttan, yataydan demiştik, gizliyoruz olabildiğince. Şu trabzanların şöyle altından şöyle kesebilirim artık. Kestim ama burada takılı kalmışmış. Tam gergin olmadı. Şuradan bir yerden onu tekrar çıkartayım. Şimdi asılalım. Önemli olan düğümün dibinden kesmemek.
Şimdi aynısını bunun için de tekrarlayacağım. Şöyle alttan ilmeklerin dibinden evet. Bakın hiçbir şey, hem sağlamca düğümledik, bağladık, hem de iplerimizi altından yürüttük. Arkasına da görüyorsunuz. Hiçbir şey, ay çok yakın olduğu için buğulandı. Evet, şöyle altında da hiçbir şey yok. Aynı şekilde 4 sapımı dikiyorum. Daha sonra rivetlerimi çakacağım. Sonra artık çantamızı finalde bitirmiş olarak hep birlikte bakalım nasıl olacak. Evet, çantamızı tamamladık artık. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Şöyle göstereyim her detayını. İçine bakalım. Yine görüyorsunuz. Çift kat çalıştığımız için son derece güzel bir astar işçiliği oldu. Yine şöyle telefon ceplerimiz. Şöyle telefon kılıfıyla göstereyim. Bakın tam büyük boy bir telefonun sığacağı şekilde. İsterseniz bir tarafına telefon, bir tarafınıza gözlüğünüzü koyabilirsiniz. Evet. Şöyle diğer tarafını da göstereyim. Gerçekten son derece şık, kullanışlı, büyük. İsterseniz küçük, hemen bir kendinize plajda havlunuza atıp, isterseniz günlük olarak kullanabileceğiniz, çok istenen, çok beklenen bir videoydu. Bununla ilgili çok fazla dönüt almıştım. Bunu sizlerle paylaşmış oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her detayını sizinle birlikte çalıştım. Soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum. Ben şimdi bunu kargo için hazırlayacağım. Siz de kendinize, sevdiklerinize, müşterilerinize bu güzel çantayı hazırlayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonunu da aktif hale getirin ki yayınlanan videolarımdan hemen haberiniz olsun. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.